Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki renkli, çok güzel, çok kolay bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde tarçın rengi ve krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Birkaç gün öncesinde 2 şiş olarak yaptığım modelim 5 şiş olarak istendi. Bu şekilde sizler için modeli 5 şiş olarak çalıştım. Patiğimiz bu şekilde. Arka bölümü, topuk kısmı, model bu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hemen patiğimize başlayalım. Ben patiğime burun kısmından 12 ilmek olarak başlıyorum. Bu şekilde 12 ilmeğimizi atıyoruz hanımlar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum. 12. 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar bakın arka yüzdeyiz. Bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilk sırada ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Bu aşamada artık patik burnunda düz örgü uygulaması yapacağım. Ve bu aşamada 5 şişe de geçeceğim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimi düz öreceğim artık. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden hanımlar ilk başladığımız yerden ilmekler çıkaracağız. Şimdi 3. şişime ilmek çıkaracağım. İlk ilmeğimi hemen şu kenara girerek bakın. Hemen şuraya girerek ilmeğin iki kanadına birden girdim. İlk ilmeğimi buradan çıkarttım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de şöyle tığımdan yardım alacağım. Sırasıyla başlangıç yerlerine girerek ilmeğimizi çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkaralım hanımlar. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. Burada 4 ilmeğim oldu. Şu 5. ilmeğim, şu da 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve bir ilmek de şu kenardan çıkartıyorum. 6. Böylece 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Bir sıra 4 şişimizdeki 6 ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olan şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Bakın boşalan şişim ile ikinci şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. Dolana dolana 5 şiş patik örülüyor. İkinci şişi tamamladım. Bakın boşalan şişim ile 3. şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. Düz örgü uygulaması yapıyorum. 4. şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum hanımlar. Bir sıra ördük bu şekilde. Şimdi bir sıra ilmekleri düz ördük. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırma işlemini sağ ve sol kenarda yapacağız. Orta kısımlardan artırma yapmayacağız. Bu aşamada 1. şişi ya da 2., 3., 4. şişi karıştırdın diyenler varsa da ilk şişin altına şöyle bir işaret koyarak ya bir iğne takarsınız ya da bir ip takarsınız buraya. 1. şişi öyle ayırt edebilirsiniz. Şimdi artırma zamanı, ilk şişimdeyim. Kenardan 2 ilmeğimi ördüm. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Burada da kenar bakın sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın sondan 2. ilmeğimin altına, yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. 3. şişime geldim. Kenar hemen başta. 2 ilmek örüyorum.
Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4 şişteki ilmek sayıları da eşit olacak. 4. şişimdeyim, kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. 4 şişimizde de böylece 7'şer ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar, yapacağımız işlem şu: bir sıra artırma yaptık 4 şişimizde de. Şimdi bir sıra ilmekleri artırma yapmadan öreceğiz. Yani 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de düz öreceğiz. Bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada ilmekleri düz olarak örüyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. 3. şişime geldim. Hemen ilmeği yarım aldım, düzelteyim. 3 ve 4. şişimdeki ilmekleri de düz öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet hanımlar, bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi düz ördüm. Şimdi artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenar başta. Kenardan 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına şuraya girip buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Burada 8 ilmek oldu. İkinci şişime geldim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın, sondan ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. Burada da 8 oldu. 3. şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın, sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi yapacağımız işlem şu: artırma yaptık. Bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Sonra düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelimi kurdum. Modelimiz 4 ilmek ve katları üzerinde kurulduğu için dilerseniz şişlere 13'er ilmek yapın. Dilerseniz 14 ya da 15 ya da 16, fark etmiyor. Model tam denk geliyor. Ama şunu da hatırlatayım. Model kasma yapan, böyle gergin duran bir model değil. Esneme özelliğine sahip bir model. Bakın, şöyle de göstereyim. Artırmaları yaparken bunu da göz önünde bulundurun. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağım. Krem ipimi ekleyeceğim. Model 4 sıradan oluşuyor. 4 sıra krem ipimiz ile 4 sırada renkli ipimiz ile modelimizi yapacağız. Şimdi 1. şişimdeyim. Modelde ilk sıramız hanımlar. Bu aşamada ilk 3 ilmeğimi krem ipim ile öreceğim. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 kremi ördüm. Hemen bu aşamada patiğim sökülmesin diye krem ipimin ucunu renkli ipime düğümlüyorum. Patiğime devam ediyorum. 3 kremi ördüm. Bir tarçın ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek krem örüyorum. Bir tarçın ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 3 kremi düz örüyorum. Bir tarçın ilmeği örmeden aldım. Tekrar 3 kremimi örüyorum. İkinci şişimdeyim. 3. krem ilmeğimi burada ördüm. Bir tarçın örmeden sağ şişime alıyorum. 3 krem, bir tarçın olmak üzere modelimizin ilk sırasını yapıyoruz hanımlar. 3 ilmek krem örüyoruz. Bir tarçını örmeden sağ şişimizi alıyoruz. 3. şişime geldim. Yine 3 krem, bir tarçın. 3 krem, bir tarçın. Bu şekilde devam ediyoruz. 3 krem, bir tarçın.
2 kremi ördüm. 4. şişime geldim. Burada da 3. krem ilmeği örüyorum. 1 tarçın. 3 krem, 1 tarçın. 3 krem, 1 tarçın. 3 krem ve son tarçın ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 4 şişimizde de aynı işlemi uyguladık. Modelin 1. sırasını tamamladık. Geldik modelde 2. sıramıza. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. 3 krem, 1 tarçın. 3 krem, 1 tarçın. 3 krem, 1 tarçın. Krem ilmeklerimizi yine krem ipimiz ile örüyoruz. Tarçın rengi ilmeklerimizi örmeden sağ şişimize alıyoruz. Üçüncü şişime geldim. Yine burada da 3 krem 1 tarçın olacak şekilde ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Dördüncü şişimdeyim. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Bu şekilde. Modelimizde 3. sıradayız hanımlar. Yine ilk 2 sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Krem ilmeklerimi krem ipim ile düz öreceğim. Tarçın ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk 3 sıra yapacağımız işlem aynı. Krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Tarçın ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz hanımlar modele. Krem ilmeklerimi düz örüyorum. Tarçın rengi ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Böyle. 3. şişimize geldik. Burada da yine aynı işlemi yapacağız. Krem ilmeklerimi düz örerken tarçın ilmeklerimi örmeden alıyorum. Modelimizde ilk 3 sırada aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. Aynı işlemi 3 sıra tekrar ediyoruz. 4. şişime geldim. Buradaki ilmekleri de aynı şekil örüyorum. Son tarçın ilmeğimi örmeden aldım. Modelimizde 4. ve sonuncu sıramıza geldik hanımlar. Bu sıramızda yapacağımız işlem şu. İlk 3 sırada aynı işlemi yapmıştık. 4. sıramızda ilmeklerin hepsini ters örüyorum. Bakın krem ilmeklerimi, bu tarçın ilmeğimi, bakın bunu da ters ördüm. İlmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Modelimizin 4. sırasında yapacağımız işlem böyle. İlmeklerin tamamını ters örüyoruz. Bakın göstereyim. İşte hanımlar, şeklimiz böyle. Devam ediyorum. 2. şişimde de yine ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Aynı işleme burada da devam ediyorum. Yani ilmeklerimin hepsini sırasıyla ters olarak örüyorum. Dördüncü şişimdeyim. Aynı işlemi yapıyorum yine burada da. İlmekleri ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. 4 sıradan oluşan ilk modelimizi krem ipimiz ile yaptık, tamamladık hanımlar. Şimdi renk geçişi yapıyorum. Renkli ipimi yani tarçın rengi ipimi elime aldım. 4 sıradan oluşan ikinci modeli yapacağız. Model kaydırmalı bir model. Yapacağımız işlem şöyle. İlk modelde 3 tane krem vardı. Bir tarçın örmeden almıştık. 3 tane kremin tam ortadaki kremi örmeden alacağız. Diğer ilmekleri tarçın rengi ipimizle öreceğiz. Bakın. Buradaki ilk ilmeğimi tarçın rengi ipimiyle düz ördüm. Ortadaki bir kremi örmeden alıyorum. Devamında 3 tarçın,
Bir krem olacak şekilde modele devam ediyorum. Bakın ilk şişimde ilk 3 ilmeğim kremdi. Tam ortadaki kremi örmeden aldım. İlkini tarçın ile ördüm. Yanına 3 tarçın 1 krem. 3 tarçın 1 krem. 3 ilmek tarçın 1 kremi örmeden aldım. Modele böyle devam ediyorum. 3 ilmek tarçınımı ördüm. 1 krem örmeden alıyorum. Model kaydırmalı bu şekilde yapılıyor hanımlar. İkinci modelimizin ilk sırası bu. Birinci sırası. Üçüncü şişimden devam ediyorum. 2 tarçın buraya örmüştük. Şu üçüncü tarçın ilmeğim 1 kremi örmeden alıyorum. 3 ilmek tarçın örüyorum. 1 krem örmeden sağ şişime alıyorum. 3 tarçın 1 krem örmeden aldım. Dördüncü şişimdeyim. Yine 3 krem 1 tarçın örmeden aldım. 3 krem 1 tarçın örmeden aldım. 3 tane kremimi örüyorum. 1 tarçın örmeden aldım ve son 2 ilmeğimi tarçın ipim ile örüyorum. Bakın ilk şişimizde ilk ilmeğimizde tarçındı. Burada 3 tane tarçın ilmeğimiz oldu. Yani model bütünlüğü böylece sağlandı. Modelde ikinci sıramız, ilk 3 sırada aynı işlemi yapıyorduk hanımlar. Yine bu sıramızda tarçın ilmeklerimi tarçın ipim ile düz örüyorum. Krem ilmeklerimi de örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekilde. Bakın. Desenimiz böyle. İkinci şişimdeyim. Burada da yine aynı işlemi uyguluyorum. Tarçın ilmekleri tarçın ipim ile düz örerken krem ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Üçüncü şişime geldim. Aynı işleme burada da devam ediyorum. İkinci modelimizin ikinci sırası bu. Dördüncü şişimdeyim. Yine burada da tarçın ilmeklerimi örüyorum. Krem ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekilde. Modelimizin ikinci sırasını tamamladık. Geldik üçüncü sıramıza. Üçüncü sıramızda da yine aynı işlemi uyguluyoruz. Tarçın ilmeklerimi düz örerken krem ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. İkinci modelimizin üçüncü sırası. Gayet kolay bir model. Bu şekilde devam ediyorum ikinci şişimden. Tarçınlarımı düz örüyorum. Krem ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekilde. Dördüncü şişime geldim. Aynı işleme burada da devam ediyorum. Böylece modelimizin üçüncü sırasını da tamamlamış olduk. Evet hanımlar, tekrar ilk şişimdeyim. Modelde dördüncü sıramız. İlk 3 sırada aynı işlemi tekrar ediyorduk. Dördüncü sırada yine ilmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz hanımlar. Hepsini ters örüyoruz. Hem tarçın ilmeklerimi hem örmeden aldığım aralardaki krem ilmeklerimi hepsini ters örüyorum. Bu şekilde bakın ilk şişimizi ördüm. Gördüğünüz gibi şeklimiz, desenimiz böylece ortaya çıkmaya başladı. Hemen ikinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum hanımlar. 4 şişimizde de aynı işlemi tekrar edeceğiz. Şu anda ikinci şişimizi örüyoruz. Evet, üçüncü şişime geldim. Yine sırasıyla buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Bu şekilde. Her 4 sırada bir renk değişikliği yaparak aynı modeli devam ettiriyoruz. Şöyle. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Buradaki ilmeklerimi de yine ters olarak örüyorum.
Evet hanımlar, ikinci modelimizi de böylece tamamlamış olduk. 4 sıradan oluşan ikinci modelimizi tarçın renk ipimizle yaptık. Yine renk değişikliği yapacağız. Krem ipimizle aynı modeli tekrar edeceğiz. Krem modellerimiz aynı hizada, aynı şekilde, aynı sayılarla yapılıyor. İlk krem modeli yaparken ilk 3 ilmeğimizi krem ile örerek başlamıştık hanımlar. Şöyle ilk 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Bir tarçın örmeden alıyorum. Model bu şekilde devam ediyor. Bakın 3 kremi ördüm. Bir tarçın örmeden alıyorum. 3 krem örüyorum. Bir tarçın örmeden alıyorum. Model bu şekilde devam ediyor. Bakın şeklimiz, şemalimiz böyle. Aynı işlemi 4 işte de yapacağız. Diğer 3 işte de yapacağız. Bir sıra olacak. İkinci sırada yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Üçüncüde de yine aynı. Dördüncü sırada ilmeklerin tamamını ters öreceğiz. Üçüncü modeli bitirdikten sonra renk geçişi yaparak renkli ipimizi alıyoruz. Bu defa renkli ipimiz ile modeli yapacağız hanımlar. Renkli ipimizle modeli de bakın bu ikinci modelde yaptığımız gibi yapacağız. Yani ortada tam 3 tane krem var. Ortadaki kremin olduğu ilmekleri örmeden alacağız. Diğer ilmekleri tarçın ile öreceğiz. Yani bu 3. krem modeli bitirdiğimizi düşünelim. Şu anda 4. sıramız bitti. Tarçına geçtik diyelim. Bu aşamada hanımlar ilk ilmeği tarçın ile öreceğiz. Bakın 3 tane krem var. Ortadakini örmeden alacağız. Devamında 3 tarçın 1 krem. 3 tarçın 1 krem diye devam edeceğiz. Tıpkı bu ikinci modelde yaptığımız gibi. Model bu şekilde örüntü halinde devam edip gidiyor hanımlar. Modelin hepi topu yapılışı, kurulumu bu kadar. Hanımlar ben bu patiğime bakın şöyle modelde göstereyim. Toplamda krem modelleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane krem modelden yaptım. Benim ölçüme göre tam oldu. Hanımlar zaten ben modeli bilek bölümüne kadar yaptıktan sonra sizlere mezura ile ölçüyü de vereceğim. Ona göre artık 6 model mi yaparsınız, 7 mi yaparsınız, 5 mi yaparsınız? Kararınızı ölçüyü gördükten sonra verirsiniz. Dediğim gibi ben şimdi 6 modelimi tamamlayacağım, geleceğim. Ardından buluşalım. Sizlere ölçüyü vereceğim ve bilek ayrımını yapacağız. Evet hanımlar, toplamda 6 tane şu krem modelimden yaptım. Geldim en son 6. krem modelimin 4. sırasında ilmekleri ters ördüm. Bu sırada hemen sizlere mezura ile ölçüyü de vereyim. Şöyle burundan tutarak patiğimin şu ön boy ölçüsünü şöyle vereceğim. Hanımlar 12 santim, hatta 12,5 santim kadar patiğimin ön bölümünü yaptım. Eni de şöyle ölçelim. Şöyle 9 santim. 9 santimden 1-2 milim de fazla. Ölçümüz bu. Şimdi modelimizi bitirdik. İlmeklerin tamamını renkli ipim ile öreceğim. Şöyle renkli ipimi aldım. Düz olarak örüyorum hanımlar. Modelimiz bitti. İlmeklerin tamamını düz olarak renkli ipimiz ile örüyoruz. Bu aşamada artık şu krem ipimizi de kesip arkaya düğümleyebiliriz. Çünkü patiğimizin devamında artık ana renk ipimizi, yani renkli ipimizi kullanacağız. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. 4 şişimizdeki ilmekleri de hanımlar 2 sıra boyunca, yani 4 şişimizi renkli ipimizle bir kere dolanacağız. Ardından bir daha dolanacağız. Bu şekilde 2 sıra düz örelim gelelim. Evet hanımlar, 4 şişimdeki ilmekleri de 2 sıra düz ördüm geldim. Krem ipimi de kestim, düğümledim iç tarafa. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Yine birinci şişimdeyim. Şişimde son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani şişimizde 14 ilmeğimiz vardı. 13 ilmeğimizi örüyoruz hanımlar. Yine düz olarak ilmeklerimi örüyorum. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki bu ilk ilmeğimi, yani tam ortadaki bakın şu 2 ilmek. Bu 2 ilmeği bilek ayrımında şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu: bu tam ortada ayrık bir görüntü oluşmasın diye. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi patiğimizin arka bölümüne geldik. Ben patiğimizin şu arka bölümünde bilek kenarlarına 8'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişimdeyim. İlk 8 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8. Hem ön hem arka yüzde bu bilek kenarlarındaki ilmekleri 8'er ilmeğimi düz öreceğim. Şimdi kalan ilmeklerimi de şu anda ön yüzdeyim, düz örmeye devam ediyorum. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu arka bölümde diğer bilek ayrımına kadar ön yüzde ilmekleri düz öreceğiz.
Bilek ayrımından sonra geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Bu şekilde devam ediyorum. Bir diğer şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Son şişime geldim. Yani bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Şöyle buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum hanımlar. Bakın son 8 ilmeğim haroşa. Haroşalarımı yine düz öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımına kadar hanımlar örüyoruz. Ardından geri dönüyoruz. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Öreceğiz. Geri döneceğiz. Bakın geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmeğimi haroşa olarak yani düz olarak örüyorum. Bakın şurada 8 ilmek. Ön yüze bir diş haroşamız düştü. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er haroşa ilmeğimizi haroşa olarak örmemiz gerekiyor hanımlar. Yine ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Son şişime geldim. Burada da ilmekleri ters öreceğim. Son 8 ilmeğim haroşa olduğu için son 8 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğim var. Bunlar haroşa. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Sıra sonuna kadar ördüm. Bakın bilek ayrımına geldik. Yine geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Ön yüzde yine kenar ilmeğini aldım. Şöyle. Bu ilmekle birlikte toplam 8 ilmek haroşamı yine düz örüyorum. 5, 6, 7, 8. Ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de düz örmeye devam edeceğim. Diğer bilek ayrımına kadar bu şekilde öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Şöyle baktığımız anda hanımlar patiğimizin bu bölümlerinde birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne yani şuraya toplamda haroşa sıralarını sayacak olursak 15 diş yani 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Bu aşamada sizler patiğinizi örerken şöyle arka bölümü de şöyle bir ayağınıza giyin hanımlar. Patiğinizi ayağınıza bir deneyin. Patiğinizin şu arkasını topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte kendi ölçülerimize göre patiğimizin arka bölümünü örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arkasını ördüm geldim. Şurada 15 diş yani 15 sıra haroşam var. Videomun bu bölümü akşam saatlerine denk geldiği için renk biraz farklı görünebilir ışıktan kaynaklı. Bu aşamada yine patiğimin şöyle boy ölçüsünü vereyim size. Buruna şöyle patiğimi sıfırladım. Hanımlar burası toplam şöyle 21 santim. 21 santim olarak arka bölümü ördüm. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerim tek şişte toplanacak duruma geldi. Bakın şöyle dümdüz duruyor. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda bu sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu keseceğiz. Bu bölümde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak örüyorum. Patiğimin arka bölümünde de model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24'te kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum.
Diğer ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum hanımlar. Sadece son 8 ilmeğim haroşa olduğu için son 8 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı yine düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmekte kesimimi yapacağım. Bakın yine 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte şu öndeki ikisini alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimi yaptım. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Kesim yaptık. Yine geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ardından ön yüzde tekrar ilk 23 ilmeği örüp 24. de kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine arada kalan 6 ilmek birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. Tığ numarası çok da önemli değil. Elinize uygun herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini birlikte topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz ve tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Zaten gizli kesim olduğu için izi bile belli olmuyor patiğin arkasında. Ve her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu nedenle kesim sonunda ilmeklerimiz de aynı anda bitiyor hanımlar. Bu şekilde topuğumuzu kesiyoruz. Sırasıyla benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği İlk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. Son ilmeklerim. Bu aşamada yine önce benden taraftaki ilmeğimi aldım. Sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Topuğumuzu bitirdik. Hemen ipimizi gizleyeceğim hanımlar. Şöyle. Bakın ilmek aralarından geçirerek ipimin ucunu gizliyorum. Bakın patiğimizin topuğu şu şekilde. Böyle hanımlar iplerin uçlarını tamamen gizleyelim. Bakın patiği iç taraftan göstereyim. İç patiğimizin iç bölümü de böyle. Bakın iç bölümde krem eklediğimiz ipler vardı. Bu defa normalde video aralarında gizliyordum ama bu defa sizlere gösterebilmek için bunları gizlemedim. Şöyle bakın bütün iplerin ucunu bu şekilde gizleyelim. Bütün patikler için geçerli bu. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Bu şekilde hanımlar patiğimizin arka yüzü. Şöyle ön yüzünü hemen gösteriyorum. Bakın topuğumuz yine şu şekilde. Gördüğünüz gibi ayağı giyince şöyle duruyor. Görüntü itibariyle de patiğimiz bu. Hemen manken ayağıma giydireceğim. Bir de bu patiğimizi ayağımızda görelim. Çok güzel bir rengi var ama şu an akşam saatlerinde lambanın ışığında biraz renk farkı çıkabiliyor. Bunu da belirteyim. Evet.
Patiğimizi şöyle ayağıma da giydirdim, manken ayağıma. Bakın hanımlar, ayaktaki duruşumuz da bu şekilde. Çok şık, güzel, kolay bir model oldu. Çeyiz için de çok uygun. Patiğimizin tabanı, şöyle topuk kısmı, patiğimiz bu şekil. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.